Merhaba arkadaşlar. Bugün size ses dalgalarını anlatmaya başlayacağım. 2 ders sürecek arkadaşlar ses dalgaları. Hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle enine dalga, boyuna dalga ne demek? Örnekleri neydi arkadaşlar? Hemen hatırlamış olalım. Enine dalga üstte gördüğünüz gibi arkadaşlar titreşim ile ilerlemenin birbirine dik olduğu dalgalardı. Buna örnek elektromanyetik dalgalar ve deprem dalgalarından S dalgasıydı arkadaşlar. Boyuna dalgalara örnek vermek gerekirse arkadaşlar ses ve sismik P dalgası. Peki boyuna dalgada ne oluyordu? Titreşim ve ilerleme arkadaşlar burada gördüğünüz gibi birbirine paralel oluyordu arkadaşlar. Yani ses dalgası bu alttakine örnek olmuş olacak. Burada arkadaşlar hava moleküllerinin nasıl titreştiğini göstermiş. Dikkat ederseniz ilerleme ve titreşim birbirine paralel arkadaşlar. Ses dalgaları mekanik dalgalardı arkadaşlar. Onu vurgulayalım. Başka kimdi mekanik dalga olarak örnek vermek gerekirse? Burada gördüğünüz gibi yay, su, ses ve deprem arkadaşlar bu dördü mekanik dalgalardı. Titreşen cisimler ses meydana getirir arkadaşlar. Bir arının kanadı, burada gördüğünüz gibi ses çatalı yani diapozon bakın arkadaşlar titreşiyor. Ya da bir gitar teli arkadaşlar bu şekilde titreşiyor ve ses meydana getiriyor. Titreşen moleküller aldıkları enerjiyi arkadaşlar bir diğer moleküle iletiyor. Ve bu şekilde enerji bir uçtan diğerine yayılıyor arkadaşlar. Moleküller bir uçtan diğer uca kadar hareket etmiyor demiştik. Burada arkadaşlar ses hava ortamında sıkışmış ve gevşek bölgeler meydana getiriyor gördüğünüz gibi. Buradaki sıkışmış bölgeler dalga tepeleri olarak gösteriliyor. Gevşek bölgeler ise dalga çukurları olarak gösteriliyor. İki sıkışmış bölge lambda yani dalga boyunu verecek arkadaşlar. Bu animasyonda da görebiliriz arkadaşlar. Dikkat ederseniz hava moleküllerinin sıkışma bölgeleri tepelerle gösteriliyor. Ve çukurlar da arkadaşlar gevşek bölgeler olarak gösterilmiş. İki gevşek bölge arası ya da iki sıkışmış bölge arası dalga boyunu verecek. Bir diğer animasyonda arkadaşlar burada hava moleküllerinin nasıl titreştiğini gösteriyor. Burada da ses çatalları arkadaşlar. Ses çatalları yani diapozonlar boylarına göre arkadaşlar farklı sesler meydana getiriyor. Diapozon tek frekansta ses üreten bir araçtır arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 488, 433 gibi frekanslar üzerine yazılmış. Ses boşlukta yayılır mı? Arkadaşlar sesin yayılması için maddesel ortama gerek var demiştik. Çünkü ses mekanik bir dalgaydı. İsterseniz bunun şöyle güzel bir animasyonu var. Bu animasyon üzerinde görmeye çalışalım. Şu anda arkadaşlar zil çalmasına rağmen herhangi bir ses duyamıyoruz. Çünkü ortamda hava molekülü yok arkadaşlar. Buradan hava gönderdiğimizde sesi duymaya başlıyoruz arkadaşlar. Burada da pompayla sesi boşalttığımızda sesi duymayacağız arkadaşlar. Tekrar görelim isterseniz. Hava molekülleri geldi. Sesin duyulmasını, oluşmasını sağladı. Ve buradan arkadaşlar havayı boşalttığımızda sesi duymayacağız. Şimdi de sesin hızına bakalım arkadaşlar. Dalgalarda hız denildiğinde ne diyorduk? Hatırlayalım. Ortama bağlıdır diyorduk. Ve yay dalgalarında da, su dalgalarında da arkadaşlar ortam değişmedikçe biliyorsunuz hız değişmiyordu. Yay dalgalarında incelik kalınlık hızı belirliyordu. Su dalgalarında da derin ya da sığ olması arkadaşlar dalganın hızını belirliyordu. Peki ses dalgalarında arkadaşlar sesin hızını ne belirleyecek? Burada sesi moleküller arkadaşlar bir diğerine iletirken birbirlerine yakın olma durumları arkadaşlar önemli. Ve moleküllerin birbirine en yakın olduğu ortam biliyorsunuz katı ortamıdır. Katılar sesi çok hızlı bir şekilde iletecektir dolayısıyla. Sıvılar molekül olarak biraz daha gevşek yapıda oldukları için sesin hızı sıvılarda biraz daha yavaş. Gazlarda arkadaşlar daha da yavaş olacak. Ve yine hava sıcaklığına baktığımızda arkadaşlar yani maddenin sıcaklığı biliyorsunuz madde moleküllerini ne hareketlendirecektir. Dolayısıyla bir ortam daha sıcaksa arkadaşlar sesi daha hızlı iletmiş olacak. Arkadaşlar daha öncesinde biliyorsunuz dalgalarla ilgili olarak lambda eşittir v çarpı t formülünü görmüştük ve genel şeyler söylemiştik. Mesela hız ortama bağlıdır demiştik. Burada da aynısını söyleyeceğiz. Frekans kaynağa bağlıdır. Ortam değişiminden etkilenmez arkadaşlar. Bir ortamdan başka bir ortama geçen ses dalgalarının frekansı değişmeyecek. Bunu da hatırlamış olalım. Dalga boyu ise hem frekansa hem de hıza bağlıdır arkadaşlar. Dikkat edin. Yani ortam değişimi lambdayı etkileyecektir ya da frekansın değişimi lambdayı etkileyecektir arkadaşlar. Şu soruya bakalım arkadaşlar. Hava sıcaklığının 10 santigrat derece olduğu K ortamında
yayılan ses dalgalarının frekansı f, dalga boyu lambda, hızı v olmaktadır. Buna göre aynı dalgalar L ortamına geçtiğinde f, lambda, v değerleri için ne söylenebilir? Dikkat ederseniz arkadaşlar L ortamının sıcaklığı 20 derece olarak gösterilmiş. Hava sıcaklığı arttığında sesin ortamdaki hızı artıyor demiştik arkadaşlar. Yani v artacak. Peki lambda eşittir v bölü f'de ortam değişiminde frekans değişiyor muydu? Hayır, değişmiyordu. Sabit demiştik arkadaşlar. Hız arttığında lambdanın da artmasına neden olacak arkadaşlar. Buna göre frekansın değişmediği, lambdanın ve hızın arttığı arkadaşlar bizim şık cevabımız olacak. Buna göre cevabımız Adana seçeneğidir. Şu soruyla devam edelim arkadaşlar. 2015 YGS sorusu bu. Aşağıdaki tabloda sesin farklı madde ve sıcaklıklardaki sürati verilmiştir. Bu tablodaki verilere göre yargılardan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Ses demirde en hızlı yayılır. Bu tabloya göre dediğine göre bakıyorum arkadaşlar. Evet, demirde diğerlerine göre daha hızlı yayılmıştır. Bu doğrudur. Ses suda havaya göre daha hızlı yayılır. Bakıyorum arkadaşlar, sudaki hız değerleri havadaki hız değerlerinden daha fazla. Dolayısıyla bu da doğrudur. Tablodaki 3 madde için sıcaklık arttıkça sesin o maddedeki yayılma süreti artar. Bakıyorum havadaki arkadaşlar gittikçe artmış. 0 derece, 20 derece, 100 derece. Burada da sürat artmış. Aynı şekilde suya bakıyorum 0, 20, 100. Burada da arkadaşlar sürat değeri artmış. Demirde de bakıyorum. Arkadaşlar bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 Edirne seçeneği olacak. Şimdi şu soruya bakalım arkadaşlar. Bir ses dalgası kaynağı 60 Hz frekanslı ses dalgaları yaymaktadır. Sesin havadaki hızı 330 metre bölü saniye olduğuna göre ses dalgalarının havadaki dalga boyu kaç metredir diyor arkadaşlar. Yani lambdayı bulmamız gerekiyor. Lambda eşittir v bölü f diyorduk. Buradan arkadaşlar 330 metre bölü saniye hızı, frekansı 60 olduğuna göre arkadaşlar 330'u 60'a böleceğiz. Buradan sıfırlar gitti. 3'e böldüm arkadaşlar. Ne oldu? 11 bölü 2 mi? Buradan da arkadaşlar 5,5 metre olacak bu ortamdaki sesin dalga boyu. Buna göre cevabımız Edirne seçeneği olacak. Şimdi bu resme bakalım arkadaşlar. Bir yere yıldırım düştüğünde önce görürüz, sonra sesini duyarız. Bunun nedeni sesin havadaki hızıyla arkadaşlar ışığın hızı arasındaki farktır. Işık arkadaşlar saniyede 300 milyon metre gidiyor. Yani 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye gidiyor ışığın havadaki hızı. Sesin havadaki hızı ise arkadaşlar 340 metre bölü saniye. Yaklaşık arkadaşlar hava sıcaklığına göre biliyorsunuz değişiyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz arada ne kadar bir fark var? Yaklaşık arkadaşlar 1 milyon katı kadar bir fark var. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Önce ışığı göreceğiz, sonra ses gelecek arkadaşlar. Şimdi de şu soruya bakalım. Bir araştırmacı bulutlarda çakan şimşeği gördükten 5 saniye sonra sesini duyduğunu kaydediyor. Buna göre şimşeğin çaktığı noktanın araştırmacıya uzaklığı nedir diyor arkadaşlar. Bu tarz sorularda şimdi şimşek o araştırmacıya gelecek, sesi de araştırmacıya gelecek ama burada ışığın gelişi neredeyse arkadaşlar çok küçük gecikmelerle olduğu için bu yok sayılıyor arkadaşlar. Genel olarak sorulara baktığınızda ışığın geliş zamanı ihmal ediliyor. Sadece sesin gelişine bakacağız arkadaşlar. Burada yol eşittir sürat çarpı zaman dediğimizde biliyorsunuz ifademiz buydu. Sürati 340 ve 5 saniyede geldiğine göre arkadaşlar 340 ile 5'i çarpacağız. Buradan arkadaşlar kaç yapıyor? 1700 metre mi yapıyor? Dolayısıyla arkadaşlar 5 saniyede 340 ile 1700 metre geliyor. Buna göre cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Şimdi de sesin şiddetine bakalım. Arkadaşlar dalgalarla ilgili olarak şiddet denildiğinde biliyorsunuz genlik aklımıza geliyordu. Yani dalganın enerjisi geliyordu. Şu şekilde dalganın ortasından bir çizgi çektiğimizde ne kadar yüksekse bu çizginin üstüne ne kadar çıkmışsa arkadaşlar genliği o kadar fazladır. Enerjisi o kadar fazladır diyorduk. Peki sesle ilgili olarak şimdi bir müzik aletini düşünün. Daha güçlü vurduğunuzu, daha büyük bir kuvvetle vurduğunuzu düşünün. Bu bir davul olabilir, bu bir gitar teli olabilir arkadaşlar.
daha yüksek şiddette bir ses meydana getiriyoruz. Dolayısıyla müzik aletlerini daha güçlü vurmak ya da daha güçlü üflemek arkadaşlar ne yapacaktır? Daha gür bir ses, daha genliği yüksek bir ses meydana getirecektir. Peki sesin şiddeti neyle ölçülür arkadaşlar? Desibel metre ile ölçülüyor. Birimi de arkadaşlar desibeldir. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi de bununla ilgili olarak arkadaşlar bir animasyona bakalım. Şimdi burada arkadaşlar 440 Hz'lik bir ses duyacağız. Fakat bu 440 Hz'lik sesimiz öncelikle ilk başta kısık bir sesti arkadaşlar. Volümü düşüktü. Biz volümü açacağız. Buradaki dalga şekli nasıl değişik arkadaşlar? Onu göstermek istiyorum. Şurada genliğe bakalım. Hem sesin değeri arttı hem genlik arkadaşlar burada gördüğünüz gibi artmış oldu. Aynı zamanda bir ses kaynağından ne kadar uzağa gidersek arkadaşlar sesin şiddeti de o kadar az duyulacaktır. Şimdi arkadaşlar şu resme bakalım. Değişik araçların seslerinin şiddetleri verilmiş arkadaşlar. Kaç desibelde ses meydana getiriyor bunlar verilmiş. Burada arkadaşlar duyma eşiği 0 desibel olarak ifade ediliyor. Yani bizim duymaya başladığımız sesler 0 desibel olarak ifade edilmiş. Ve buna göre arkadaşlar konuşma sesi mesela 60 desibel, fön makinesi 80 desibel gibi arkadaşlar ifade edilmiş. Çok yüksek seslere uzun süre maruz kalmak arkadaşlar sağırlığa neden olabiliyor. Dolayısıyla kulak sağlığımız için çok yüksek seslerden uzak durmamız gerekiyor. 2013 YGS sorusuna bakalım arkadaşlar. Bir radyonun sesi yükseltildiğinde işitilen ses dalgalarının hangi özelliği artar diyor arkadaşlar. Radyonun sesi arttırıldığında yani volümü, genliği arttırıldığında demek arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Şimdi arkadaşlar dalgalarla ilgili olarak daha öncesinde gördüğümüz dalgaların birbirini güçlendirmesi veya zayıflatması özelliğini hatırlayalım. Şimdi yay dalgalarında yapıcı girişim dediğimiz arkadaşlar iki tepe bir araya geldiğinde biliyorsunuz yüksek genlikli bir tepe oluşuyordu. Yani birbirlerini güçlendirmiş oluyorlardı. Zıt yönde geldiklerinde yani biri tepe olarak biri de arkadaşlar çukur olarak geldiğinde birbirini zayıflatıp etkilerini bir anlık yok ediyorlardı arkadaşlar. Buna bozucu girişim diyorduk hatırlarsanız. Ve ses dalgaları da arkadaşlar benzer özellik taşıyor. Bir uçak ses hızına gittiğinde arkadaşlar şok dalgaları meydana geliyor. Bunu daha önceden duymuş olabilirsiniz. Yani burada kanat civarında arkadaşlar dalgalar üst üste geliyor. Ses dalgaları üst üste binerek yüksek basınçlı bir nokta meydana getiriyor arkadaşlar. Ve bu uçaklar yere yakın, yerleşime yakın yerden geçerken arkadaşlar bu şok dalgaları yani yüksek basınçlı ses dalgaları oradaki evlere zarar verebiliyor arkadaşlar. Camların kırılmasına neden olabiliyor. Sesin yansıması ve yankı diyelim arkadaşlar. Daha önceki dalgalarda yay dalgalarında da su dalgalarında da arkadaşlar yansımayı görmüştük. Şimdi ses dalgalarındaki yansımaya bakalım. Ses dalgaları sert bir zemine çarptıklarında arkadaşlar tekrar bu şekilde resimde gördüğünüz gibi geri yansıyabiliyor arkadaşlar. Yarasalar bu şekilde yön buluyor yani ses gönderiyor ve tekrar oradan ses geri geliyorsa arkadaşlar orada bir duvar bir engel olduğunu anlıyor. Dolayısıyla oraya gitmiyor. Sonar cihazları da arkadaşlar ses göndererek karşısındaki cismin büyüklüğünü veya işte başka bir araç varsa bunun büyüklüğünü ya da arkadaşlar balık sürüsü varsa bu balık sürüsünün büyüklüğünü bu şekilde tespit ediyor. Yani hem büyüklüğünü hem de uzaklığını sesin gitme gelme süresine bakarak tespit ediyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar yay dalgalarında yansımayı şöyle bir hatırlayalım isterseniz. Şu şekilde ince yaydan bir tepe gönderdiğimizde bunu kalın yaya gitsin diye bu şekilde gönderdiğimizde hatırlarsanız ters dönerek yansıyordu. Ve kalın yayda şu şekilde ilerliyordu arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz gelen atma ile ilgili olarak şöyle bir şey söylemiştik. Gelen atma enerjisini ikiye ayırmıştı demiştik. Buradaki yansıyan atmanın genliği arkadaşlar gelen atmanınkinden azdı. Yine iletilen atmanın genliği gelen atmanınkinden azdı. Yani bu ne demek istiyorum? Sesi bir ortama gönderdiğinizde arkadaşlar bu duvardan geçecek diğer tarafa doğru geri yansıdığında da arkadaşlar şiddeti bir miktar azalacaktır. Şimdi şu soruya bakalım. Yamaç karşısında bulunan bir kimse bağırıyor ve sesinin yankısını 4 saniye sonra duyuyor diyor. Bu kimse yamaçtan ne kadar uzaktadır? Sesin havadaki hızı 340 metre bölü saniye.
olduğuna göre diyor arkadaşlar. X eşittir V çarpı T. Biliyorsunuz sabit hızlı gitme formülümüzdü bu. Burada 340 metre bölü saniye sesin havadaki hızı ve arkadaşlar 4 saniyede gidip geliyor diyor arkadaşlar. 4 saniye sonra sesini tekrar duyuyorsa ses 2 saniyede gitmiş ve 2 saniyede de geri gelmiştir arkadaşlar. Yani ses hem gitme hem dönme yolunu alıyor. Bize sadece gitme mesafesi lazım. Yani burada x mesafesi. Dolayısıyla 2 saniye alacağız arkadaşlar. Buna göre 680 metre olacak arkadaşlar bu kişinin yamaca uzaklığı. Buna göre cevabımız Denizli seçeneği olacaktır. Şimdi arkadaşlar sesin soğurulması ve yalıtımı ile ilgili konuşalım. Bir oda düşünün. Duvarlar, sert bir zemin, bir mermerle kaplandığını düşünün. Konuştuğunuzda sesiniz hemen oradan ne yapıyor? Geri yankı yapıyor arkadaşlar ama eğer siz duvarı bir perdeyle kapatırsanız ya da işte o odayı bir eşyayla doldurursanız sesiniz çok fazla yankı yapmaz. Yani mesela eve boya badana yapılırken biliyorsunuz eşyalar çıkarılıyor ve eşyalar çıkarıldığında odada baya bir ses yankısı meydana geliyor arkadaşlar. Tekrar eşyaları odaya koyduğunuzda sesinizin o kadar yankı yapmadığını görmüşsünüzdür. Burada arkadaşlar sesin yankı yapmaması için zeminin yumuşak, delikli olması gerekiyor arkadaşlar. Yani duvarda perde olması ya da işte duvara bu yumurta kolileri ve benzeri biliyorsunuz bunlar döşenebiliyor. Bu şekilde ses stüdyoları hani evde ev yapımı stüdyolar yapılabiliyor ya da süngerlerden döşeyebilirsiniz arkadaşlar. Radyo stüdyolarında belki görmüşsünüzdür. Biraz sonra resmini de açacağım. Şimdi bu şekilde duvarlara delikli yüzeylerle arkadaşlar duvarları kapladığınızda ses oraya hapsoluyor ve tekrardan geri gelmiyor arkadaşlar. Camların çift cam yapılması yine sesin yalıtımında önemli. Strafor, köpük ve benzeri malzemeler önemli arkadaşlar diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şu animasyona bir bakalım. Burada arkadaşlar değişik yüzeylerde ses nasıl yankı yapacak onu bir görelim. Mesela burada düz yüzey diyor. Sesi gönderelim. Aynı şekilde ne yapıyor? Geri yansıyor. Yani herhangi bir kayıp meydana gelmiyor arkadaşlar. Yankı yapıp tekrar geri geliyor. Şu sol taraftakine bakalım. Çukur yüzey arkadaşlar. Burada da yine yankı yapıp tekrardan gelecek. Tekrar görelim. Burada gördüğünüz gibi. Peki bu alttaki arkadaşlar delikli yüzeye göndersek nasıl olacak? Arkadaşlar delikli yüzeylerde ses hapsoluyor ve tekrar geri gelmiyor. Dolayısıyla eğer evde bu şekilde bir stüdyo tarzı bir ortam yapmak istiyorsanız delikli malzemelerle kaplayabiliriz arkadaşlar ya da kaplanılabilir duvarlar diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar akustik diyelim. Ses dalgalarının özelliklerinin incelendiği alana akustik deniyor. Yani sesin ne kadarını yansıtacağız, ne kadarını soğuracağız ve bu şekilde bir camide, bir tiyatroda arkadaşlar sesin daha az bir ses değeri kullanılarak nasıl en arkadaki kişiye ulaştırma çabası arkadaşlar. Yani düzgün bir yansıma olsun, eko olmasın, yankı olmasın arkadaşlar. Bunu yankı olmadan düzgün bir şekilde yansıtma çabası arkadaşlar. Arkadaşlar belki duymuşsunuzdur. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camisi de akustik bakımından çok gelişmiş bir yapıya sahiptir. Bir TRT spikeri arkadaşlar bir program yapmış, bir belgesel yapmış. Şöyle söyleyeyim, şuradaki kubbelerden bir tanesinde konuşuyordu ve diğer taraftan arkadaşlar kameraman onun sesini alıyor fakat hiçbir mikrofon kullanmadan konuşuyor ve çok net bir şekilde arkadaşlar kameradan sesi çıkıyordu. Arkadaşlar burada da bir radyo stüdyosu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi delikli süngerlerle kaplanmış, yani sesin dışarıya çıkmaması ya da dışarıdan sesin içeri girmemesi bu şekilde sağlanıyor. Bu şekilde arkadaşlar birinci dersimizin sonuna geldik. İkinci derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.